Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç su eklemeden yani sadece kendi suyunda karışık turşu tarifi vereceğim. Tarifimiz için 2 kilogram havuç, 1 kilogram acı tatlı karışık biber, 1 kilogram kırmızı biber, 2-3 kilogram kadar yeşil domates, 3 baş sarımsak ve 1 adet büyük boy lahana kullandım. İşe lahanamızı gelişi güzel bir şekilde doğramakla başlayalım. Doğradığımız lahanaları genişçe bir tencerenin veya leğenin içerisine alıp geçelim diğer malzemelerimizi de aynı şekilde hazırlamaya. Öncelikle yeşil domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayalım. Çok fazla sıkılmayın diye bu aşamaları olabildiğince hızlandırmaya çalıştım. Ama ilk defa yapacak olanlar için de aydın bir şekilde göstermek istedim ki aklınızda soru işareti kalmasın. Ve doğradıkça sebzelerimizin tamamını aynı tencerenin içerisinde buluşturalım. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Turşunuzun suyunun bulanık olmaması ve daha sonra erimemesi için en önemli kurallardan bir tanesi kullanacağınız sebzeleri çok güzel bir şekilde yıkamanız. Hatta gerekirse mümkün olduğu kadar sirkeli suyun içerisinde bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Ve sebzelerin tamamını doğrayıp hazırladım. Tek tencerede karıştırması çok zor olacağı için iki farklı tencereye aldım. Şimdi sıra geldi sarımsak ilavesine. Sarımsaklarını da gelişi güzel bir şekilde doğrayarak üzerlerine ekleyelim. Bu arada ben sevdiğim malzemeleri kullandım. Sizler de dilerseniz sevdiklerinizi ekleyebilir, sevmediklerinizi de çıkartabilirsiniz. Yani önemli olan sarımsak, lahana ve biber. Geriye kalan malzemeler tamamen sizin zevkinize ve damak tadınıza kalmış. Ve sarımsakları da doğradım. Şimdi her tencereye 2'şer yemek kaşığı olacak şekilde turşuluk iyotsuz tuz yani salamura tuzu ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra malzemeleri bir güzel harmanlayalım. Dilerseniz elinizle de karıştırabilirsiniz. Ve malzemeler birbirine güzelce karıştıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp en az 10-12 saat kadar bu şekilde bekletelim. Dilerseniz sizler de benim gibi akşamdan hazırlayıp ertesi güne kadar bekletebilirsiniz. Yeterince bekleyen sebzeler suyunu artık tamamen salmış. Şöyle bir karıştırarak tencerenin dibindeki suyu da sizlere göstermek istiyorum. Ve artık turşumuzu kavanozlara doldurabiliriz. Doldurmadan önce kullanacağım baharatları sizlere göstermek istiyorum. Tane karabiber, dereotu tohumu, kişniş tohumu, defne yaprağı ve son olarak da maydanoz. Elinizde varsa eğer kereviz sapı da kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha farklı ve güzel bir aroma katacaktır. Şimdi kullanacağımız baharatlardan azar azar bidonumuzun içerisine ekleyelim. Ben cam bidon kullanmayı tercih ettim. Sizlere de o şekilde tavsiye ederim. Cam her zaman sağlıktır. Bu arada kullandığım baharatların tamamını çok uygun fiyatlara baharatçılardan yani aktarlardan temin edebilirsiniz. Bidonun dibine şöyle birkaç tane de maydanoz koyduktan sonra artık turşumuzu doldurmaya başlayalım. Doldurdukça aralarında boşluk kalmaması için elimizle üzerinden bastıralım. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli izleyicilerim, sizler de kışlık karışık turşularınızı nasıl kurduğunuzu yorum kısmında belirtirseniz yapmak isteyen herkes için fikir olursunuz. Şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum.
Ve turşumuzu bidonlara doldurduktan sonra bidonlardaki suyu tencerenin içerisine geri boşaltalım. Şimdi geriye kalan suyun içerisine kilogram hesabı ile tuz ilave edelim. Akşamdan 4 yemek kaşığı kadar tuz eklemiştim. Toplamda 6 kilogram olduğu için 2 yemek kaşığı daha ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra 2 su bardağı da sirke ilave edelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Su bardağımın ölçüsü ise herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Ve şöyle bir karıştıralım. Hatta mümkünse bir yarım saat, bir saat kadar bu şekilde bekletelim ki içerisindeki tuz erisin. Ve hazır olan sirkeli tuzlu suyla turşularımızın üzerine çıkıncaya kadar bidonlarımızı dolduralım. Son olarak bidonlarımızın kapağını kapatmadan üzerlerine maydanoz ve birkaç dilim kadar limon koyalım. Ve limonlarını da yerleştirdikten sonra bidonlarımızın kapağını sıkıca kapatıp turşularımızı serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda 3-5 gün süreyle kontrollü bir şekilde bekletelim. Bekleme aşamasında yani fermentasyon aşamasında turşularımızda su taşımı olabilir. O yüzden altlarına bir kap koymanızı tavsiye ederim. Ve 5. günün sonunda turşumuz artık tamamen hazır olmuş. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel, suyu berrak ve tadı, kokusu gerçekten muhteşem. Senelerdir yaptığım garanti bir tariftir. Deneyen herkesten de çok güzel geri dönüşler aldım. O yüzden mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdiklerinizle ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.